Bu video, cinsellik, şiddet ve gerçek suç olayları gibi rahatsız edici unsurlar içermektedir. Hassas izleyiciler için uygun olmayabilir. İzlemeden önce vazgeçmeyi düşününüz. What's your fun? You so silly. What are you? Yeah. Oh. Hey, what are you doing down there? What are you doing? Simon, 5 Ekim 2022 Çarşamba sabahı Savannah, Georgia'daki evinden kayboldu. 10 Ekim 2022 tarihinde yetkililer, Quinton Simon'ın kaybolmasıyla ilgili olarak öldüğüne inanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Quinton'ın annesi Lilaine, Simon'ın baş şüpheli olarak değerlendirildiği belirtildi. Ancak Lilaine hakkında henüz bir tutuklama ya da resmi suçlama bulunmadığı ifade edildi. Yetkililer, Quinton'ın neden öldüğüne inandıkları ya da Lilaine'nin neden baş şüpheli olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Toplum içinde artan gerilimin ortamında Lilaine Simon ve annesi Billie Jo Haveli, yerel bir haber ajansıyla konuştu. Less tears and more anger, not knowing what's happening, if that's even understandable. You wake up every day angry, hoping that you're going to get a phone call, and that phone call just doesn't come. Great to come out of this, but mostly we want him not to be found in that landfill. We want him found Happy and alive. We want him back in our arms, holding us. That's what we want. We're just hoping that he's in somebody's house and they're feeding him, and they are hoping that, maybe they wanted a baby or couldn't have a baby. Maybe they thought they were his savior. But it's not. That's their best hopes at this point. And if something does come up that I am at fault, I will take myself to that police station. Lilaiine Simon, Georgia'nın Savannah şehrinde yaşıyor. 3 çocuğu, erkek arkadaşı, annesi Billie Jo Havell ve üvey babası Thomas Havell ile aynı evi paylaşıyor. Lilaiine Simon'ın 3 farklı babadan çocukları var. 4 yaşındaki Zane'in babası Cody Horton, 20 aylık Quinton'ın babası Henry Baba Moss ve 9 aylık kızı Sky'ın babası ise birlikte yaşadığı Danny Youngkin. Lilaiine Simon'ın genç yetişkinlik dönemi ağır hırsızlık, izinsiz giriş gibi suçlarla ve zaman zaman madde kullanımıyla geçiyor. Bu problemler ebeveynlik yeterliliğini etkiliyor. Temmuz 2021'de Lilaiine Simon'ın annesi 2 oğlunun velayetini alıyor. 5 Ekim Çarşamba günü Lilaiine Simon'ın bakıcısı sabah saat 5.30'da Lilaine'nin erkek arkadaşından bir mesaj alıyor. Mesajda çocuklara bakmasının gerekli olmadığı belirtiliyor. Sabah 9'da bakıcıya Lilaiine Simon'ın erkek arkadaşından ikinci bir mesaj geliyor. Bu mesajda "Hey, Quinton'u gördün mü?" yazıyor. Bakıcısı Quinton'u görmediğini söyleyip aramaya yardım etmek için eve gidiyor. Şimdi bakıcının açıklamalarını birlikte dinleyelim. Been keeping Quentin and Zane for 6 months. I kept them yesterday, and they went home last night, and I get a text at 9 o'clock saying, "Have I seen Quentin?" I immediately go to their house. I try to help them look. They didn't want that. So my heart is broken. I'm not his mother, I'm not his family, but I love him very much. And I just don't know what could happen. Saat 9.39'da 20 aylık Quinton annesi tarafından kayıp olarak bildiriliyor. Complained about her 1-year-old son is missing. She woke up, her door was open. He's unable to open a door, saying someone came in and took him. We have a signal 56. Lilaiine Simon, başlangıçta uyandığında kapısının açık olduğunu ve birinin gelip onu aldığını ya da kendisinin dışarı çıktığını düşündüğünü belirtiyor. Daha sonra Quinton'un biyolojik babasını suçlayarak belki de onun gizlice gelip oğlunu aldığını söylüyor.
kaybolan küçük çocuğun arama çalışmalarına hemen başlandı. Chatham İlçe Polisi, Savannah Polis Atlı Devriyesi, FBI, K9 ekipleri ve Sivrisinek Kontrol Helikopteri bu çalışmalara katıldı. Polis, olayın başında suç şüphesi taşımıyor ve Quinton'ı sağ bulmayı umut ediyor. Polis, biyolojik babayla görüşerek onun olaya herhangi bir müdahalesi olmadığını belirledi ve bu nedenle kendisini akladı. Görüşmeler sırasında birkaç komşu Quinton'u daha önce evin dışında ve sokakta dolaşırken gördüklerini ifade etti. Evde kimlerin olduğu sorulduğunda Thomas Howell, üvey kızı Lilayne, onun erkek arkadaşı, 3 çocuğu ve erkek kardeşi Paul'un evde olduğunu söyledi. Thomas Howell, Quinton'ın ortalıkta dolaştığı fikrinin kafa karıştırıcı olduğunu belirtti ve "Onun hiç kapıyı açtığını görmedim," dedi. En büyükleri kapıyı açıp dışarı çıktı ama Quinton asla kapıyı açmadı. Yani işin çılgın tarafı bu. Lilayne'nin üvey babası Thomas Howell'ın açıklamalarıyla olayın detaylarını dinleyelim. It's been crazy. I mean, we don't know nothing. Whether it's the answers we want to hear or answers we don't want to hear, we just want to know something. My concern is him, and that's all it is. I mean, we concerned with his well-being. I know everybody worked really hard yesterday, but I want them to keep working hard. And we appreciate everything that everybody has done, all the people that's come out and searched for him and all that. And he's always smiling. He's a happy kid. I mean, you get some kids but he always had a big smile on his face, and he was always happy. Let me ask you, why are you getting emotional? Because he's not here, he's just a baby. And I want him home. He's just a baby. Leilani's my daughter. She's 22. She hasn't always done the right things. Sometimes she does really great, and sometimes she doesn't. And I don't know what to think right now. I don't know what to believe, I mean, because I don't think anybody ever believes that this is going to happen to them. I don't know if I can trust her or if I don't. I mean, I just know I'm hurting, and I want this baby home. We want He's my answers, and baby. we don't have answers. Just thank you to everybody that's helped, Thank you for everybody that's looked for him, and please don't stop looking. yeah, like I say, we want answers. We want to find him. That's the answer we want, is somebody found him. You know, we're still hoping and praying, and we wish everybody to pray for him. Pray for us. 18 Ekim 2020 tarihinde Chatham İlçe Polisi ve FBI kaybolan küçük bir çocuğun bir çöp kutusuna atıldıktan sonra yerel bir çöp sahasına taşındığına inandıklarını açıkladı. Good evening, everybody. Jeff Hadley. I'm the Chief of Police for the Chatham County Police Department. I'm accompanied this evening by Will Clark with the Federal Bureau of Investigation. This afternoon, Chatham County Police Department detectives arrested 22-year-old Leilani Simon and charged her with malice murder, concealing the death of another person, false reporting, and making false statements in connection with the disappearance and death of her son, 20-month-old Quinton Simon. We had every belief that Quinton was there in the landfill. Having found what we found on Friday and the preliminary findings from the FBI that we got today led us to make an arrest today. Bunun üzerine çöplükte geniş çaplı bir arama başlatıldı. Şaşırtıcı bir şekilde aramanın ilk gününün sona ermesinden sadece birkaç saat sonra Lilayne ve annesi popüler bir barda alkollü içkilerin tadını çıkarırken görüldü. Görgü tanıkları bir deniz ürünleri restoranında tekila içtiklerini ve $300 üzerinde bir hesap açtıklarını belirtti. Quinton'ın olası ölümüyle ilgili devam eden soruşturma sırasında bu kişilerin halka açık alanda içki içmelerine müşterilerin şikayet ettiği, ancak Lilayne ve annesinin saatlerce barda kaldığı ifade edildi. Görgü tanığı, ikilinin sanki dünya umurlarında değilmiş gibi harika vakit geçirdiğini, şot içip gürültü yaparak güldüklerini, sanki dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Bunun üzerine birçok kişi 21 Ekim 2022'de Howell ailesinin evinin önünde protesto yaptı. Quinton'ın nerede olduğuna dair cevapların verilmesi yönünde artan toplumsal baskılar arttı. Leilani, do you have anything to say? Leilani.
18 Kasım 2022'de çöplükte olası insan kalıntıları bulundu. Testler kalıntıların bir insana ait olduğunu doğruladı ve Quinton'a ait olup olmadığını belirlemek için daha fazla test yapılacağı açıklandı. 21 Kasım 2022'de DNA testi sonucunda kalıntıların Quinton'a ait olduğu tespit edildi ve Lilani Simon oğlunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı. Cinayet, bir ölümü gizlemek ve yanlış bildirimde bulunmak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi de mahkemede tanıkların anlattıklarına bakalım. 16 Ekim 2024'te Danny Youngkin tanık olarak ifade verdi. Savunma avukatları kendisine o gece uyuşturucu ve alkol kullanıp kullanmadığını sorarak güvenilirliğini sorguladılar. Ayrıca Youngkin ile Simon arasındaki mesajları inceleyerek ikisi arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın kaynağını tespit etmeye çalıştılar. Olay gecesi Lilani, erkek arkadaşından cinsel yakınlık istemiş ancak Youngkin bunu kabul etmemiş ve aralarında çıkan tartışma sonrası Simon uyuşturucu satıcısıyla birlikte olmak üzere evden çıkıyor. Sonrasında Youngkin, Simon'a mesaj atarak satıcıya gittiği halde neden eve dönmediğini sorup ve sinirleniyor. Kendisine uyuşturucuyla dönmediği için mi sinirlendin diye sorulduğunda Youngkin, hayır, uyuşturucuyla geri dönmediği için değil, geri dönmemiş olduğu içindi şeklinde yanıt veriyor. Youngkin, Lilani ile arasındaki ilişkinin bitmiş olduğunu ancak Lilani ile kalma nedeninin kızları Sky olduğunu belirtiyor. Quinton'ın babası olmayan Youngkin, Simon'dan daha fazla çocuklara baktığını, olay gecesi yatmadan önce Quinton da dahil olmak üzere çocukları kontrol ettiğini ve onların iyi durumda olduğunu belirtti. Quinton'un kalıntıları için çöplük aramasına katılan polis memuru 5 hafta boyunca çöpleri karıştırdığını ve aramanın son günü olması gereken günde kurbanın kafatasını bulduğunu ifade etti. Buluntu hakkında soru sorulduğunda bunun yürek parçalayıcı olduğunu ve gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Mahkemede de tanıklık ederken yine ağladı. Lilani'nin bakıcısı Michelle McCart'a, Lilani Simon'ın 2 oğlundan büyük olanını kayıran kötü bir anne olduğunu ifade etti. Simon'a bakıcılık yapan Michelle'in kızı Talia McCart'a, Lilani'nin Quinton'ı üzerine can simidi olmadan havuza ittiğine tanık olduğunu ve başka bir olayda da yüzüne ters eliyle vurduğunu gördüğünü söyledi. McCart'a, tokatın şiddeti ile Quinton'ın düştüğünü, ağlamasına neden olduğunu ifade etti. McCart'a, Lilani'nin Quinton'ı haftalarca kontrol etmeden evinde bıraktığını ve Simon'ın kendisine Quinton'ı sevmediğini, hatta büyük oğlu Zane ile karşılaştırarak sık sık aşağıladığını söylediğini iddia etti. Özel yardımcı bölge savcısı Tim Dean, 20 aylık Quinton Simon'ın ölümüne yol açan 4 Ekim 2022 tarihli olayın koşullarını ana hatlarıyla açıklayan eyaletin kapanış konuşmasını yaptı. Dean, 1,5 saatlik konuşmasında Lilani Simon'ın oğlu Quinton'ı öldürdüğünü ve cesedini çöp kutusuna attıktan sonra yasa dışı bir şekilde sakladığını belirtti. Dean, Lilani Simon'ın erkek ilgisine aç olduğunu ve 4 Ekim günü erkek arkadaşı Danny Youngkin tarafından reddedilmesinin ardından sevgilisi olan uyuşturucu satıcısını görmek için yola çıktığını ifade etti. O gece aldığı uyuşturucuların kötü ruh halini daha da kötüleştirdiğini ve nefret ettiği oğlunu öldürmesine yol açtığını, cesedini de asla bulunamayacağını, umduğu bir çöp konteynerine attığını söyledi. Eski yiyecekleri atmak için 2 dakikaya ihtiyacınız yok. Lilani bunu yapıp yapmayacağını düşünüyor. Bir kere onu oraya koyduğunda geri dönüş yok. Çöp kamyonu geliyor, oğlunun çöpe atılıp sıkıştırıcı tarafından ezilmesini ve çöp sahasında öğütülmesini 2 dakika boyunca düşünüyor. 25 Ekim 2024 tarihinde jüri Lilani Simon'ı kötü niyetli cinayet, ağır cinayet, bir ölümü gizlemek ve yanlış beyanda bulunmak da dahil olmak üzere tüm 19 suçtan suçlu buldu. Malice murder. We find the defendant guilty. Count 2, felony murder. We find the defendant guilty. Count 3, felony murder. We find the defendant guilty. Count 4, concealing the death of another. We find the defendant guilty. Count 5, false report of a crime. We find the defendant guilty. Count 6, making a false statement. We find the defendant guilty. Count 7, making a false statement. We find the defendant guilty.
Count 8, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 9, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 10, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 11, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 12, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 13, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 14, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 15, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 16, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 17, making a false statement, we find the defendant guilty. Count 18, making a false statement, we find the defendant guilty. And count 19, making a false statement, we find the defendant guilty.